Bu bölümde metin formüllerine geçtik. Metin formülleri diyoruz ama yapılan bu formüllerin hepsi SQL dilinde, bütün yazılım dillerinde karşılığı vardır. Bildiğiniz konular olabilir. Bazı uç bilgiler belki arada yakalayabilirsiniz. Biliyorsanız bu kısımları hızlı geçebilirsiniz. 3 tane birleştirme tekniği var. Onlardan bahsederek ilerliyoruz. Microsoft ve Excel kelimesini birleştirmek için birleştir formülünü kullanacağız. Birleştir formülünde eşittir birleştir yazdığımda şöyle bir uyarı, ünlem işareti var. Bu şu demek: Office 365 kullanıyorum. Bir sonraki sürümlerde bu isim kaldırılacak, yerine aralık birleştir ismi konulacak. Microsoft Türkiye kısmı böyle bir karar almış. Aralık birleştir ile birleştir arasında hiçbir fark yok. Aynısı. Metnimizi Microsoft ve buraya da bir tane boşluk koyalım. Üçüncü de Excel olarak birleştiriyoruz. Alternatif birleştirme yöntemi ampersand karakteri. Ampersand karakteri şu karakter. Bununla birleştirme var. Genelde yazılımda bunlar kullanılır. Burayla ampersand işareti koyup bunu ikisini birleştiriyorum. Bir nevi yapıştırıcı gibi düşürebilirsiniz ampersand karakterini. Bakın birleştirdi. Silelim bunu. Eşittir. Bu. Araya bir de boşluk kullanacağım. Ampersand. Formüllerde asla boşluk olmaz. Tırnak içerisinde metinsel ifade boşluğu kullanıyorum. Tekrar ampersand ve üçünü birleştireceğimiz farklı bir yöntem. Yeni çıkan metin birleştir formülü geldi. Burada ampersand kullandım. Burada boşluk elle yazdım. Burada sınırlayıcımı kendim belirliyorum. Diyorum ki sınırlayıcım x olsun. Boşlukları yok sayayım mı saymayayım mı diyor. Ben 0 yazarsam boşlukları yok saymayacak. Yanlış üretti. Metnimi seçiyorum. Mesela 2 tane metnimi seçtim. Evet, araya x koydu gördüğünüz gibi. Yani burada ekstra yazmadım. Ayrı bir bölümü var. Her boşluğa ne yapacağıma karar veriyorum. Burayı 1 yaparsam bu alan için bir şey fark etmeyecek ama şurayı, bu alanı aralara boşluk koyduğumda biraz daha belirgin olacağını düşünüyorum. Tam şu tarafa yaslarsam bakın her boşluktan sonra birer x koymuş. Yani hangi konumda? Boşlukları yok sayıyor. Yani dahil etmedi şuraları. Seçtiğimizi 0 yaptığım zaman aralarda birden fazla x olduğunu görüyoruz. Yani her bir aralarda birer boşluk var. Onları da saymadı. Genelde nasıl kullanıyoruz? Bu x yerine boşluk kullandığım zaman Microsoft Excel olarak boşluk işlemi yapıyor. Buradaki işleme benzer bir şey.